Herkese merhabalar, ben Enes Gemci. Nasılsınız efendim? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyifleriniz, moralleriniz yerindedir. Videomuza geçmeden önce ufak bir ricam var. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana güzel desteklerinizi verebilirsiniz ve beni çok daha mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Lafı çok uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar bu Crev 2 Forza Horizon karşılaştırması gibi şeyleri çok görüyordum. Crev 2 almaya değer mi? Forza Horizon almaya değer mi? Veya işte kafası karışık oyuncular oluyor. İşte Crev 2 nasıl bir oyun falan gibi. Böyle bir karşılaştırma, hangisini almalıyız, hangisi daha iyi falan gibi böyle karşılaştırma ihtiyacı duyan, cevabı almak isteyen dostlarımız oluyordu. Ben de dedim böyle bir video yapayım. Hani çok uzatmamaya çalışacağım. Umarım çok uzun bir video olmaz. Kısa tutmaya çalışacağım. Kendimce ufak bir karşılaştırma videosu yapmaya çalışacağım. Ama şunu en başta size dile getirmek istiyorum. Bu işte Metacritic ortalamasıymış, işte oyunların puanlarıymış falan, artık bu şeylere çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ben öyle puanlara zaten oldum olası pek takılan birisi değilimdir. Ama yani bu puanı çok önemseyen bir kitle de var. Evet, oyuncu kitlesi de var. Saygı duyarım, evet, ama bazen yani düşük puanlı gibi görülen oyunlarda gereğinden fazla oyunun gömüldüğünü, gereğinden fazla küçümsendiğini hissediyorum. Bu biraz garip geliyor bana. Yani şunu demeye çalışıyorum. Siz en başta hangi oyundan keyif alıyorsanız, oynuyorken mutluluk duyuyorsanız zaten bir problem yoktur, değil mi? Başka insanların ne dediğinin, sevip sevmediğinin sizin için zaten pek bir önemi yoktur. En başta sizin önemlisiniz. Sizin keyif almanız, sizin eğlenmeniz önemli. Nihayetinde oyunları gerçek hayatın o sıkıntılarından, stresinden biraz olsun uzaklaşmak, farklı dünyalar, farklı hikayeler keşfetmek için oynuyoruz, deneyim ediyoruz. Biraz olsun bu sıkıntılarımız dinsin, biraz olsun farklı dünyalar keşfedelim, mutlu olalım diyoruz. Evet, dilerseniz videomuza geçelim şimdi. Şimdi dostlarım, ben kendimce nacizane düşüncelerimi karşılaştırma notlarıma bakarak da bir karşılaştırma yapacağım. Böyle çok uzun tutmamaya çalışacağım. Eksik bulduğunuz yanlar olabilir, katılıp katılmadığınız, farklı düşündüğünüz noktalar olabilir. Bunu dilerseniz video altında yorum kısmına yazıp bana iletebilirsiniz. Şimdi birinci olarak iki oyunun da haritasına değinmek gerekirse The Crew 2'nin gerçekten devasa boyutta bir haritası var. Resmen Amerika kıtasını eklemişler adamlar oyuna. Gerçekten takdir edilesi. Tabii ki haritanın belki bazı bölümleri özenilmiştir, bazı noktalar böyle çok özenilmemiştir. O kısma çok bir şey diyemiyorum, ancak büyük bir, gerçekten devasa boyutta bir haritası var Crew 2'nin. Gerçekten bu konuda Ubisoft'u takdir ediyorum açıkçası. Ve Forza Horizon 4'e baktığımızda Crew 2'nin yanında gerçekten haritası çok ama çok küçük kalıyor. Gerçekten çok küçük kalıyor. Tabii ki elbette Forza Horizon 4'ün haritası küçük de olsa diğer oyunlarda da yani oyuna o haritayı çok güzel yansıtıyorlar. O atmosferi, o dünyayı çok güzel aktarıyorlar. Gerçekçi o atmosferi çok iyi yansıtmayı başarıyorlar. Bu konuda Forza Horizon 4'ü de elbette takdir ediyoruz. Yani bu uzun soluklu yarış oyunlarını oynadıktan sonra da elbette bir müddet sonra oyuncular bir farklılık, bir yenilikler istiyor. Yani haritada böyle yeterli boyutta değilse oyuncular oyunun geçtiği mekanlardan yavaş yavaş sıkılmaya başlayabiliyor. Bir farklılıklar, yenilikler bekliyor genellikle oyuncular. Açıkçası Forza'nın da yeni oyunlarında haritasının daha da büyümesini, daha da güzel, yüksek, büyük boyutlara ulaşmasını isteriz. Bakalım yeni oyun nasıl olacak? Bakalım yeni oyun Forza Horizon 5 harita konusunda bizleri memnun edip tatmin edebilecek mi? Sanırım bu ilk maddemizde harita konusunda Crew 2'ye 1 puan artı verebiliriz. Harita konusunda gönlümüzü kazandı Crew 2. İkinci olarak iki oyunda arcade yapıda bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu konuda gerçekten açık ve net söylüyorum ki araba sürüş deneyimi, gerçekçi, o hissiyatı tam anlamıyla yansıtan Forza Horizon 4 oluyor. Şu an piyasadaki gerçekten en kaliteli yarış oyunlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Daha iyi oyunlar görene kadar şu an gerçekten Forza listenin başında yer alıyor. Gerek görselliğiyle gerek o atmosferiyle Forza Horizon 4 listenin başında yer alıyor. İkinci maddede de Forza'ya bir artı puan verebiliriz. Üçüncü olarak Forza Horizon 4 gerçekten oyuncuyu yormadan harika bir serbestlik oyun deneyimi sunuyor. İşte çark çeviriyorsunuz, oradan arabalar geliyor, işte paralar geliyor, kostümler, kozmetik içerikler falan, ödüller kazanıyorsunuz derken bu konuda gerçekten güzel bir kolaylık, rahatlık sağlıyor. Garajınızı gerçekten bir sürü araçla doldurabiliyorsunuz rahatlıkla, kolaylıkla.
Forza Horizon 4'te gerçekten araba konusunda hiçbir sıkıntınız olmuyor. Ha tabii ki böyle müzayede gibi kısımlar var, o ayrı konular da. Gerçekten araba konusunda hani hiçbir sıkıntınız olmuyor. Bir sürü arabaya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Siz istemeseniz de dediğim gibi çark çeviriyorsunuz falan, oradan arabalar gelebiliyor, işte yarışlar yapıyorsunuz, oradan ödüller kazanabiliyorsunuz derken gerçekten Forza Horizon 4'te daha çok oyun deneyiminize, keyfinize, serbestliğinize, eğlencenize odaklanıyorsunuz. Ancak üzülerek söylemeliyim ki The Crew 2 tarafına baktığımızda Ubisoft sağ olsun oyunun yapısını Grind Farm üzerine tasarlamış ve böylelikle ne oluyor? Oyunda daha çok zaman harcayın istiyor sizden. Özellikle Crew 2'ye yeni başladıysanız ne oluyor ne bitiyor diye çözmeye çalışırken gerçekten biraz aklınız karışabilir. Oyun sizin biraz zamanınızı alabilir öğrenme aşamasında. Crew 2'de ne yazık ki yeni bir araç almak istediğinizde buna hemen ulaşamayabiliyorsunuz. Para kazanmanız gerekiyor, çaba sarf edip gelişmenizi istiyor oyun sizden. Ve Crew 2'de bu açıdan gelişim kat edene kadar oyundan sıkılma ihtimaliniz var ne yazık ki. Tabi her oyuncu keyif almayabiliyor böyle şeylerden. The Crew 2'nin yapısında grind farm olayları var arkadaşlar, ne yazık ki bunu tekrardan belirtmiş olalım. Oyun oynama düşünceniz varsa bunu bilerek oynamanızda yarar var. O yüzden bu konuda Forza Horizon 4'te kimileri oyunda böyle araçlara daha rahat ulaşılmasından yana, daha rahat alabiliyor olmasından yana mutlu olabilir. Kimi oyuncularda durum böyle olunca da oyundan aldığın keyif azalıyor, yani bir hedefim olmuyor falan diye düşünenler olabilir. Bu konuda belki The Crew 2'deki sistemden, Grind Farm olaylarından yana belki bu durum sizi daha mutlu ediyordur. Daha çok oyunu oynamaya eğlenceli kılıyordur. Açıkçası bu konuda tercih oyuncunun zevkine, keyfine kalıyor. Kendi adıma söylemem gerekirse bu konuda Forza Horizon 4'teki bu anlattığım sistem benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi gelelim 4. maddemize. Yarış oyunundan bahsediyorsun. Elbette motor seslerinden, araç seslerinden bahset diyenler olacaktır. Araç seslerini en gerçekçi, en iyi yansıtan hangisi derseniz, yani bu konuyu bilemedim arkadaşlar. Ben öyle araç motor seslerinden detaylı böyle teknik bilgilerden anlamadığım için açıkçası bu konuyu dilerseniz sizlere bırakayım. Ben böyle iki oyundaki de sizlere araç seslerinin karşılaştırma videosunu şu şekilde aktarayım.
Gelelim 5. maddemize. Her iki oyunun da araç galerisi oldukça fazla. Gerçekten devasa büyüklükte. Deneyebileceğimiz çeşit araç bulunuyor iki oyunda da. Şimdi Crev 2'ye baktığımızda araba dışında motosiklet, uçak, sürat tekneleri gibi çeşit eğlenceye dayalı farklı seçenekler bulunuyor. Crev 2'de Nitro var. Kozmetik içerikler falan olarak da oyun daha renkli, eğlenceli bir yapı sunuyor oyunculara. Bazıları bundan hoşlanıyor, bazı oyuncular da bundan hoşlanmayabilir. Daha gerçeğe yakın sade bir deneyim istiyor. Burada aslında tercih oyuncuya kalıyor. Hangisinden daha çok keyif alıyorlarsa tercih edebilirler. Haftalık ve sezonluk etkinlikler her iki oyunda da yer alıyor. Aktif oynayan oyuncular için ödül karşılığında ulaşabilecekleri aktiviteler oluyor. Evet arkadaşlar, nacizane kendi düşüncelerimi, fikirlerimi aktarmaya çalıştım sizlere. Bazı konularda belki farklı düşünen dostlarımız olabilir. Belki unuttuğum, atladığım noktalar olabilir. Biraz kısa tutmaya çalıştım videoyu. Dilerseniz videonun yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Ben şahsen Crev 2'yi de Forza Horizon 4'ü de oldukça keyif alarak oynuyorum. İki oyunun da kendine has böyle farklı, eğlenceli bulduğum yanları var elbette. Videonun başında da dile getirdiğim gibi arkadaşlar, oyunları en başta eğlenmek, gerçek hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşmak için oynuyoruz. Farklı dünyalar, farklı hikayeler keşfetmek için deneyim ediyoruz. Siz en başta hangisinden keyif alıyorsanız, eğleniyorsanız, başka oyuncuların ne düşündüğünün çok da bir önemi olmasın derim sizler için. Eğlencenize, keyfinize bakın, oyun deneyiminize odaklanın derim. Evet dostlarım, eğer bu videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak bana güzel desteklerinizi verebilirsiniz. Umarım videom yararlı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı oyunlarda, farklı sohbetlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.